Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile kaldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum, ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu Borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapman kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Dostum kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma takip edeceğimiz ikinci hisse Kocay Er Çelik Sanayi. Twitter'dan, YouTube'dan takip eden arkadaşlarımız bilir ki biz bu arkadaştan çok ekmek yedik. Sıfır maliyet yaptığımız hisselerimizden bir tanesi 23.10 gibi bir maliyetle almıştım. Şimdi tekrar bir yükseliş içerisinde. Buyurun beraber inceleyelim. Hissemiz, şirketimiz ne olursa olsun ilk yapacağımız şey her zaman neydi? Hissenin grafiğinde fiyat trendine bakıyorduk. Nedir amacımız? Bu trend düşen, yükselen trend mi? Düştü ise düşeni kırdı mı? Yükseliyor ise yükseleni kırdı mı? Gibi ifadelere bakıyorduk. Düşen fiyat trendimizi çizdik. Temas noktalarımızı belirledik. Gün içerisinde gördüğünüz gibi ne yapmış? Düşen fiyat trendini kırmış, geri çekilmiş. Düşen fiyat trendini kırması için gereken nokta 62.30. Bunu aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Diyorsunuz ki 62.30 üzeri kapanışlar benim için sağlıklı kapanışlardır diyorsunuz. Bunu sildim. Sevgili dostum, şuradaki ifadeye bakıyorsun hemen. Diyorsun ki hocam burada bir bayrak, bir flama veya buna benzer bir ifade var mı? Bak buradan böyle yükselmiş. Tamam, çizdik. Bu çizimleri yaptıktan sonra bakın hemen biraz daha fazla mum görebilmemiz için 4 saatlik bir zaman periyoduna geçtim. Çizmeye devam edeyim. Hiçbir şeye bakmadan. Diyeyim ki çizelim. Şöyle şu kısmı şekildeki gibi şöyle alalım. Dursun. Şimdi ben bunun filama görüntüsü içerisinde diagonal olarak, geometrik hareket olarak bir şekil olduğunu gördüm ama ben neyi biliyorum? Diyorum ki trend temelli Fibonacci uzatmasında bu ifadenin filama ve bayrak olabilmesi için en az 0,382 kadar geri çekilme yani düzeltme yaptıktan sonra kalkış yapması lazım. Bakıyorum 0,382 kadar geri çekilmiş, düzeltmesini nizami bir şekilde yapmış. Kısa da bir filama oluşturmuş. Peki hocam bu filamanın
Fiyat beklentisi nedir? İki tane beklenti şeklimiz vardı. Bir, direnç çizgisine şekildeki gibi flama sapını, bayrak sapını ekliyorduk ve bayrak sapının, flama sapının bittiği yere fiyat beklentisini yazıyorduk. 83.20. İkinci olay, destek çizgisinde en derin, yani en aşağıdaki fiyata sapımızı koyuyorduk. Şekildeki gibi fiyat beklentisini işaretliyorduk. 77.05. Bunlar burada dursun. 4 saatlik zaman diliminden tekrar günlük zaman dilimine geçeyim. Şimdi buraya şuradan baktığınız zaman burada da şekildeki gibi bir artış yok mu? Var. O zaman buradaki durum, olay nedir hocam? Valla buradaki durum, olay nedir? Ona da bakacağız. Nasıl bakacağız? Tekrar Fibonacci trend temelli uzatmamızı açacağız. Şekildeki gibi geleceğiz ve diyeceğiz ki evet arkadaşım, bu 382 kadar düzeltmesini fazlasını yapmış. Neredeyse 0,618 kadar bir düzeltme yapmış ve yükselişine geçmiş. Bu da bir filamadır diyeceğiz. Sonra buradaki filama sapını şekildeki gibi alacağız. Direnç kırma noktasına şekildeki gibi koyduktan sonra fiyat beklentisini yapacağız. 107. Sonra bu birinci öngörüydü. İkinci öngörümüz destekteki en derin, fiyatın en çok çekildiği yere koyacağız. Buradan bir fiyat beklentisi içerisinde olacağız. 88.30. Sevgili dostum, şimdi bu şekle baktığın zaman işi uzatmak istersen, hocam bak burada da bir fincan var. İşte al sana da bir kup. Bunun da bir derinliği var vesaire vesaire vesaire, bir sürü şeyler olabilir. Eğer dediğim gibi fincan kulpu da gördüysen olmaya başlamışsın demektir. 4 tane fiyat beklentimizin yanında sana şöyle yapalım. Pivot değerlerimizi açalım. Destek ve dirençlerimize bakalım. Sevgili dostum, ilk direncin 67.05, ikinci direncin 76.05. Bunları takip ediyorsun diyorum. Bu kısmı kapatıyorum. Buradaki formasyonun hedeflerine gelme ihtimalinin ne kadar gerçekçi olduğunu anlamak için ben indikatörlerden faydalanıyordum. Sen de indikatörlerden faydalanacaksın. Göstergeler kısmına geleceksin. 2 tane üstel hareketli ortalama açacaksın. Tıkladım. Sen 2 tane hareketli ortalama açacaksın. Bu 2 tane açacağın hareketli ortalamalardan, üstel hareketli ortalamalardan bir tanesi bende mavi. Bu EMA 9. Üstel hareketli ortalama 9. Diğeri sarı. Bu da üstel hareketli ortalama, yani EMA 21. Kitaplarda şunu yazar. Der ki kısa periyotlu olan uzun periyotlu olanı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Yani şuradaki kesişim sevgili dostum bir al sinyali olarak adlandırılır. Zaten 48-72'de kesişmiş. Geri çekilmeleri dahil edersem 63'e kadar gitmiş. Yani sen ben buradan işleme girmiş olsaydık sevgili dostum, farz et hani üstatlar en dipten alır en tepeden satar ya, biz de o mantıkla en dipten aldık en tepeden satmış olsaydık %30.54'lük bir kar marjımız olacakmış. Üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra bu kısmı şekildeki gibi temizleyin. Olayın biraz daha netleşmesi için, daha gerçekçi olabilmesi için 2 tane daha indikatöre ihtiyacım var. Sen sırasıyla önce RSI indikatörünü açıyorsun. Ben de seninle beraber açayım. RSI indikatörünü ben kitaplarda şöyle öğrendim. Muhtemelen sen de duymuşsundur. 30 ile 70 aralığında olacak. Mutlaka ve mutlaka 50'nin üzerinde olsun ki alım yönlü işlemlerin arttığını bileyim diyeceksin. Şimdi kitapta yazan ifadeye baktım. 64.62. Biz borsa ahalisi,
borsada trade eden analistler genelde 70'in üstünde azıcık çekiniriz. Deriz ki kar satışları başlar. Ama e, Bitcoin tarafı 70'in üstünü ister. Neden? RSI 50'nin üstünde alım yönlü işlemlerin iştahlandığı, arttığını gösterir ama 70'in üstünde daha büyük bir iştah vardır. Daha büyük bir açlık vardır. Bakın burada ne yapmış? 92.29'a gelmiş RSI, tepe pik noktası yapmış. 68-69 bandına gelmiş gibi. RSI'dan sonra MACD'de bakalım ve olayı bağlayalım. Sevgili dostum, MACD dediğin indikatör iki tane çizgiden oluşuyor. Bir tanesi level, bir tanesi sinyal çizgisi. MACD level ve sinyal çizgisi arasındaki ilişki hareketli ortalama ilişkisi gibi. Yani mavi çizgi level çizgisi, turuncu çizgi sinyal çizgisini aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Tabii biz bunu durdurabilirsek. Durduramadık, durdurduk. Tamam. Bu senin benim için bir al sinyalidir. Ne zaman? 9 Nisan Salı günü bu kesişim gerçekleşmiş. Sevgili dostum, benim anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğin, dinlediğin için teşekkür ediyorum. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen memnun olurum.